Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Başlıkta gördüğünüz üzere hamilelik ve COVID ile ilgili benim okuduğum birkaç yayını size burada özetlemek istiyorum. Ve arkasından da kendim bu konuda ne düşünüyorum diye sizinle fikrimi paylaşacağım. Evet, öncelikle hamileliği 3 aşamaya ayıralım. Biz buna trimester, 3 aylık dönemler gibi düşünün diyoruz. Birinci trimester, ikinci trimester, üçüncü trimester. Yani ilk 3 ay, ortadaki 3 ay ve son 3 ay. Şimdi yapılan çalışma, anlatacağım çalışma son 3 ay, yani son trimester ve COVID ile ilgili bir çalışmaydı. Şimdi şöyle diyor çalışma. Normalde bizim son trimester'da bir sağlık problemimiz olabiliyor hamilelikte. Yaşayanlar ya da duyanlar bilir. Buna preeklamsiya deniyor. Preeklamsiya hamileliğin son trimesterinde sonuna doğru istenmeyen ama olabilen yüksek tansiyonla seyreden bir durum. Anne için, bebek için riskli olduğu için işte tedavileri var, yapılıyor. Yani hamileliğin sonunda tansiyonun yükselmesi ne preeklamsiya deniyor ve bunun da işte bir protokolü var, tedavisi var falan son trimesterde. Çalışma diyor ki, şimdi COVID'in varlığı son dönemdeki preeklamsiya riskini arttırır mı? Önce buradan başlıyor. Preeklamsiya riskinin artması için o dönemde biraz tansiyonun artabiliyor olması lazım. O zaman tansiyon konusunun vücutta nasıl olduğuna geri dönmemiz gerekiyor. Bizim vücudumuzda genel olarak tansiyonumuzu renin-angiotensin sistemi denen ve birbiriyle bağlantılı çalışan bir sistem ayarlıyor. Vücutta ne kadar tuz tutulacak, su tutulacak, tansiyon kaç yapılacak, ne zaman açılacak vesaire, buna karar veren sistemin adı bu. Renin-angiotensin sisteminde bir sürü böyle bir akan yol var. Böyle bir sürü madde birbirini takip ediyor. Şurada bir yerde bizim de bu COVID'den bildiğimiz angiotensin diye benden duyduğunuz 2 numaralı bir maddemiz var. Şurada da AC2 diye COVID'in girdiği yerimiz var. Sonra eğer normal akacaksa burada angiotensin 1,7 diye bir maddemiz var. Normalde vücutta renin-angiotensin sistemi böyle akıyor. Yani gidişte bunlar bizim normal konuştuğumuz sistemin parçaları. Şimdi biz AC2'yi hep virüsten dolayı duyduk. Burası giriş yollarından biri değil mi bizim virüsümüzün? Yani virüs burayı tutabiliyor diye. Yani burayı bloklayabiliyor diye. Diyor ki çalışma, eğer AC2'yi bloklayan bu virüs meselesi varsa yol buradan kesildiğine göre, ki biliyorsunuz bir tansiyon ilacı çözüm mü filan diye de bir videoyla ve yazıyla size anlatmaya çalışmıştım. Bahsettiğim şuradan kesilince bu angiotensin 2'nin mecburen artıyor olması. Çünkü buraya gidemiyor değil mi? Bu yol kapalı. Çünkü bu reseptörle bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Şimdi angiotensin 2 ile 1,7 arasında ne fark var? Angiotensin 1,7 vazodilatatör, yani tansiyon düşürücüyken angiotensin 2 vazokonstrüktör, yani damar büzücü ve tansiyon arttırıcı. Normalde de vücutta böyle. Birine ihtiyaç varken biri, birine ihtiyaç varken biri. Vücut bunu kendine göre ayarlıyor. Bazen bizim tansiyonumuzun artması gereken durumlar da oluyor. Ne bileyim işte vücuttaki ihtiyaca bağlı olarak. Dolayısıyla bunlar kendi içerisinde bir dengelenme sağlıyor. Ama virüs buradan girdiğine göre 1,7'ye gidemiyorsak biz dilatasyon, tansiyon azaltma yöntemine gidemeyip burada kalıyor muyuz konusunu preeklamsiye şöyle bağlıyorlar. Diyorlar ki normal hamilelikte hamileliğin kendisi o vücuttaki bebeğin yüküyle ve anneye verdiği ağırlıkla normal hamilelikte bizim o hamileliğin son trimesterinde zaten angiotensin 1,7'miz artar. Yani sağlıklı hamileliğin sonuna doğru 3. trimesterinde bizim vücudumuz sağlıklı hamilelikte normal hamile olmayan kadına göre bu AC2'yi daha aktif yapar ve angiotensin 1,7'yi arttırır ki o bebeğin yarattığı yük hipertansiyonla sonuçlanmasın, preeklamsiya ve hipertansiyon olmasın son trimesterde. Bu normalidir diyor. Oradan da bağlayarak COVID olduğunda bu normal kısım azalıp şu tarafa giderse bizim hamilelerdeki preeklamsi riskimiz artıyor mu diye soru işareti koyup orada da çözümü nerede buluyor? Diyor ki
3. trimesterde, yani bu çalışma öyle olduğu için, yani hamileliğin sonunda biz vitamin D'yi hamilelere verirsek şunu yaptığını gördük diyor çalışma. Bizim hamilelere verdiğimiz vitamin D'nin şu ACE2'yi daha iyi çalışır yaptığını, angiotensin 2'yi düşürdüğünü ve dolayısıyla angiotensin 1,7'yi arttırdığını gördük. Demek ki preeklamsiyayı COVID'e bağlı artar mı riskinin karşılığına vitamin D'yi arttırarak bu riski azaltabiliriz diye bir algoritma ortaya koyuyor. Bizim buraya kadar anladığımız şey şu: ACE2'nin bloklanması hipertansif yola başlangıçta çalıştırabilir. 1,7'ye gidemediği için de ilk başta tansiyon dengelemesi olamayabilir mantığıyla preeklamsi artar mı? Biz de onu vitamin D ile düzenleyelim diyor. Çalışmanın hepsi bu. Zaten vitamin D'yi her şekilde anlamlı buluyoruz. İşte COVID'de veya başka hastalıklarda da çok temel belirleyici olarak zaten ondan bahsediyoruz. Şimdi bu video, vitamin D iyi bir şeydir, son trimesterde hipertansiyonu azaltır, neye bağlı olursa olsun preeklamsiyi azaltır diye bu bilgiyi buraya koyduk. Şimdi ben ikinci bilgi olarak renin-angiotensin sistemini bir köşeye koyup bu hamilelik ve COVID konusunda 1. trimestre gitmek istiyorum. Yani hamileliğin başındaki döneme gitmek istiyorum. Ne dedik? İlk 3 ay değil mi? 3 ay. İlk 3 ay. 1. trimester. Şimdi en çok düşükler bu 3 ayda olur değil mi? Düşük. Yani işte ilk 3 aydan sonra kalırsa daha çok kalma ihtimali var falan filan diye. Ve tekrarlayan düşüklerde ne yaparlar hamileliklerde veya gerekirse tüp bebek çalışmalarında? TH1 bölü TH2 testi diye bir şeye bakarlar. Ve derler ki bu teste baktığımız zaman senin TH1'in, bunlar neydi? T lenfositleri, H ne demekti? Helper. Yardımcı T lenfositlerinin 1. grubu eğer yüksek ise, burası yüksek ise düşük ihtimali de artar derler. Tamam mı? Düşük olasılığı artar. Ama bu taraf yüksek ise düşük ihtimali azalır. Peki. Neden böyle olur? Şimdi biz hamilelikten bahsediyoruz. Hamile olduğumuzda düşük yapacağımız şey ne? Değil mi? Bebeğin kendisi. Bebek anne karnında normalde bizimle immün bağışık olarak atılmayacak halde olması lazım. Bizim parçamız gibi algılanması lazım. O yüzden hamilelik aslında immün süpresif bir şeydir yani. Hani orada atmayı reddetme. Fakat TH1'in yüksek olması bunun yabancı algılanmasını ve bunun atılmasını arttırdığı için tekrarlayan düşüklerde bunu bakarlar. Peki COVID'de TH1 neydi? Daha doğrusu TH1 normalde neydi? T lenfositlerinin bu yardımcılarının, biz bunlara CD4 de diyoruz. TH1'i ve TH2'si vardı. Peki 1'in görevi COVID'de neydi? 1'in görevi zaten antiviral savaşı başlatandı. Tamam mı? Virüsle savaşan her zaman için TH1'ler. Neden? Çünkü TH1'ler kullandıkları diğer aracılarla beraber bir hücrenin içerisine virüs girmişse, değil mi? Onun tespit edilmesi ve onun yok edilmesiyle ilgili işleri yaparlar. Bu hücreyi içindeki virüs yüzünden içinde yabancı var, içinde zararlı var olarak algıladığı için red ederler. Reddetmedir. Hatta organ naklinde de TH1'ler yüksekse o organı reddetme olasılığı daha yüksektir. TH1'lerin görevi yabancı, zararlı olanı atmaktır. Tümör hücreleriyle de savaşırlar. Organ naklinde de bunlar gündemdedir. Virüs geldiğinde de bunlar uğraşırlar. Ama hamileliği de yabancı algılama kafası varsa TH1'ler zaten çok aktif demektir. Onun için dünyadaki TH1, TH2 testi sadece tekrarlayan düşüklerde bu vücudun TH1'i çok aktif ve bebeği immünsüpresif olarak kendi gibi görmüyor da bu aktiflik yüzünden yabancı mı görüyor diye düşünmektir. Şimdi burada düşük için TH1'den bahsettik. Ama aynı zamanda neyden bahsediyoruz? Şurada da COVID'den bahsettik. Yani COVID'le savaşan TH1 ile düşük yapabilen TH1 aynı şey. Demek ki
Ben de diyorum ki hamileliğin 1. trimestrinde Covid geçirirsek eğer, Covid'in köpürttüğü, normalde savaşmak durumunda olmak için kullandığı ve bana göre normalden fazla ağır geçiren kişilerde normalden fazla TH1 köpürtmesi olduğu için o dönemde o köpürme bu düşüğe sebep olmayı arttırabilir mi? Soru işareti. Çünkü düşükte de TH1'ler var, virüsle savaşta da TH1'ler var ve Covid'de X bir virüsten daha fazla olarak bana göre parantez içinde TH1 aktivitesini çok yüksek yapıyor. O yüzden de ilk trimester, ilk 3 aydaki düşükler ve Covid ile alakalı çalışmalara bakılması gerektiğini düşünüyorum. Covid ve hamilelikle ilgili söyleyeceğim şey bu. Fakat gene vitamin D'ye bağlarsak, vitamin D'nin TH1, TH2 dengesini sağladığını ben size söyleyeyim. Zaten pek çok şey konuştuk. Demek ki hamileliğin başından sonuna kadar vitamin D kullanmak genel olarak hepimiz için olduğu gibi iyi. Zaten doktorları hamilelere bunu organize ediyor. Ama bakış açısı olarak 1. trimesterde Covid geçirmek düşük sebebi midir? Son trimesterde Covid geçirmek preeklamsiya yani hamilelik hipertansiyonu sebebi midir diye soru olarak birincisi 3. trimester yayınla belgelenmiş. Birinciyi de ben soru işareti olarak masaya koyuyorum. Durum böyle. Beğenip paylaşırsanız sevinirim.